Selam arkadaşlar. Şimdi insanlık tarihinin en başından beri konusu. Soruyorum bazen arkadaşlarıma ne videosu çekeyim diye. Genelde konu hep ölüm oluyor. Yaşam oluyor, varlık oluyor. Bunun üzerine de bir şey tartışmak pek de mümkün değil yani. Neyse, öldükten sonra ne olacak? Başka bir hayat var mı? Yıldıza mı dönüşüyoruz? Yıldız tozu mu oluyoruz? Böyle deli sorular. Burada verdiğim bir yanıtı okumak istiyorum şimdi size. Aslında hiç olmadığımızı anlayabilsek ortada bir sorun kalmaz. Varlığımız hakkın yanında yok gibi. Hiçbir şey yok, sadece Allah var diyebiliriz. Burada güzel olan şey ise ölmeden önce ölenlere verilmiş müjde. Hakkın yanına dönüyoruz. Yokuz ama hak ile bir olabiliriz. İşte o zaman gerçekten var olmuş oluruz. Bu noktada ölüm mesele olmaktan çıkar. Aslında biz var olmadıkça yok olmaktan korkuyoruz. Doğan her şey ölür. Bu doğru. Ama hiçbir şey yoktan var ve vardan yok olmaz. Biz varlığın mutlak özüne temas edebilirsek asla yok olmayacağımızı da anlarız. Sonsuz sayıda yaşamış canlıları düşünelim. 3 milyar yıldır veya 600 milyon yıldır veya bir tanecik karınca yok mu oldular? Yoksa varlar mı? Hani bizim içimizde, genimizde, kültürümüzde yaşamaları da var ama biz de yok olacağız. Zerre eserimiz dahi kalmayacak. Ölmeden önce ölenler gibi ölmeyi bilmeyenler de nihayetinde öldükleri zaman ona varır, bütünleşirler. Bu hakkın bize sözüdür. Ölmeyi bilmeyenler veya bir karınca da öldüğü zaman var olduğunu anlamış olur. Burada anlamak diyorum ama bu sonsuz bir algı, bildiğimiz anlayışın ötesinde. Spinoza'nın anlama yetisi incelemesini de bu kavrayışa ulaştırmak için yapıyorum. Bir de bunun yanında yaşama sevinci var. Tabii ölüm korkusu. Ölüm ve felsefesine çok yakınlaşmak yaşama sevincini zayıflatır. İnsanın içinden korkuyu alır. Ama amaçsız eylemsiz kalma ihtimali ortaya çıkar. Şimdi hatırlıyorum ama Kur'an'da bir ayet vardı. Peygamberin içindeki sıkıntıyı alıp huzur verdiğini söylüyor ve ardından uyarıyordu. Bu seni tembelleştirmesin. Bir de ağır depresyon içerisinde olan bir canlı da ölmeden önce ölmektedir. Burada önemli ayrım bu ölmeden önce ölümden çıkardıklarımız yani anlamdır. Yaşama sevincini kaybetmemiş ve huzurunu da kaybetmemiş olabilmek. Bunlar anlattığım eril dişil olgularla da alakalı. Eril yaşama sevinci, ölüm korkusu, anksiyete bizi eylemliliğe götürür. Dişil huzur, korkusuzluk, depresyon da bizi eylemsizliğe götürür. Bütünlük ise bunların bir aradalığıdır. Şimdi böyle bir şeyler yazmış. Bunlarla alakalı bir şeyler söylemek lazım değil mi? Veya bize bunları öğreten şey nedir? Benim hep kara sevda dediğim şey. Hayatta var olan, biricik olan şey. Varlık aslında. Yani varlığın varoluşu sevgiyle birlikte var oluyor. Aşkla birlikte var oluyor. Mesela dünya ve güneş. Güneşin olmadığı bir dünya tanımsızdır. Yani uzay boşluğunda dolaşan gezegenler vardır ki sistemlerinden kopmuş mesela. Ayrıca sisteminden kopmamış bir gezegenin kendi başına var olması da mümkün değil. Yani önce bir öbeklenmeyle birlikte bir yıldızla birlikte doğuyor. Yani yalnızlık yok bu hayatta. Hani bazen olur ya birisi güneş gibi doğar hayatımıza hani. Ya peki bizim başkalarına doğduğumuz güneşimiz biz de güneş oluyoruz bazılarına. Mesela bir çocuk için annesi güneştir. Annesinin yokluğunda müthiş bir yıkıma sürüklenir. Bu yüzden hep bu kara sevda üzerinden anlatıyorum. Bu İşsiz kalmakta da böyle. İşsiz kalmakta da bu kara sevda dediğim bağımlılıklar da burada. Veya birisiyle bir ay boyunca her gün konuştuğumuzu düşünelim. Veya bir ay boyunca bir ilacı sürekli aldığımızı düşünelim. Bir ay boyunca içki içtiğimizi düşünelim. O bir ayın sonunda onsuzluk, onu bırakmak nasıl etkiliyor bizi? Kopmak istemiyoruz. Her gün spor yapan birisi, bir sporcu sporu nasıl bırakabilir yani? Ama ölüm yaşam dedik. Yaşam bu bağımlılıklar bakın. Doğduğumuz anda hep dediğim bir şey var. Yalnız başına hiçbir anlamımız yok. Başta da buna işaret ediyordum aslında. Tek başına bir gezegen yok. Tek başına bir varoluş mümkün değil. Muhakkak ilişkiler içerisinde olmamız gerekiyor. Bir şeylere hükmedip bir şeylerin hükümlerine uymamız gerekiyor. Hikayeler geliyor aklıma. Bütün hikayeler geçmişte anlatılmış. Hep bir kahraman var. Kahramanın hikayesi var. Sinemada da bu senaryo yazımında kullanılıyor yani. Bu ne? Ya da simyacının kurşunu altına döndürme çabası. Bunu spiritüeller ruhun kurşundan altına dönüşmesini anlıyorlar. Böyle anlamaya da çok müsait yani. Veya bir başkaları ölümsüzlüğü arıyor. Ölümsüzlük. Veya bir başkası enel hak diyor. Ben tanrıyım diyor.
Ya da ben ne diyorum? Sonsuz özden oluşuyoruz diyorum. Sonsuzuz aslında. Veya varlık niye var? Varlık sonsuzluğun zorunluluğundan dolayı var. Yani yokluğu bile varlık olmadan tanımlayamayız. Yokluğun bir tanımı yok yani. Varlığın tanımından doğuyor yokluk. Ya da bir belgeselde izlemiştim. Fizikçiler matematiksel olarak yokluğu tanımlamışlar. Bu varlığı doğurmuş. Artık neye göre, hangi formüle göre, neye dayanmışlar orasını bilmiyorum. Ve hayatın amacını sorguluyoruz. Hayatın amacı ölene kadar yaşamak, ölmemek için mücadele etmek. Hayatın amacı bu. Ölmemeye boğuşmak. Bunun dışında bir amaç ne olabilir ki yani? Hani bir buluş yapmak diyelim. Farz edelim Newton, Einstein veya peygamberler. Şu anda milyarlarca insanın peşinden gittiği idoller. Mesela İskender. Bunların ne önemi var? Ne önemi olabilir bunların? Bunlar yaşadıkları dönemde kendileri için önemliydiler ve çevreleri için de önemliydi. Biz de önemliyiz. Biz kime güneş oluyorsak, kime destek oluyorsak, kimi yönlendiriyorsak, yaşama sevincimiz kimleri ayakta tutuyorsa, güneşin nükleer patlamaları bizi ayakta tutuyor dünyayı. Burada bakın çok büyük bir önem var. Ama bunların hepsi yaşamla ölüm arasında. Ve öldükten sonra yeni bir hayata doğma isteği neden? Yani neden olacak? Ruhumuzun sonsuz özü bize diyor ki, bizim içimizde olan gerçeklik bize diyor ki sen sonsuzsun ama öleceksin. Ne olacak? Yeniden doğacaksın. Ya zaten defalarca ölüp doğuyoruz. Her bir fikir değiştirdiğimizde, her bir travma yaşadığımızda, her büyüme evrelerinde yeniden doğuyoruz. Farklı bir safhada doğuyoruz. Farklı bir algıda doğuyoruz. Reenkarnasyona uğruyoruz aslında. Ve doğduk mesela çok zekiyiz, süper zekiyiz veya aptalız. Veya duygularımız çok gelişkin veya duygularımız hiç yok. Bunu geçmiş yaşamlara bağlamak veya öldükten sonra bir yere varmak, bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan şey şu anda nereye vardığımız. Ve sonsuz özün doğası o kadar basit ki. Yani bunu şimdi anlayamazsak bir önemi de yok zaten. Yani bir fırsatımız var bu hayatta. Yaşamak için, anlamak için. Benim Kur'an'dan anladığıma göre öldüğümüzde o sorguya çekilme metaforu var ya, biz orada hakikate uyanıyoruz. Tamamen uyanıyoruz orada. Ve o noktadan sonra sonsuz özün bütünlüğünü gördükten sonra hiçbir canlı tekrar var olmak istemez ki. Ölüme mutlak huzur niye diyoruz ki? Şimdi ben tüm hayatım boyunca bu safsata nedir? Bir tane çok önemli, çok kıymetli bir gerçekliği düşünelim. Ve alalım onu farklı bir bağlam içerisinde birisini manipüle etmek için kullanalım. Bu safsata değil midir bu? Doğru bilgiyle yanlış yönlendirme. Veya yanlış bilgiyle doğru bir yönlendirme de yapabiliriz. Çünkü zaten her şeyi bilmiyoruz. Bir şeyin doğru olduğundan nasıl emin olabiliriz? Bunlar için Spinoza çalışıyoruz. Mesela bir kişi düşünelim, ermiş diyelim. Çok görüler görmüş, çok şeyler yaşamış, çok deneyim kazanmış ve bu deneyimlerini anlamlandırmış. Ve onu bilge yapan ne? İyi günde kötü günde duygularının, aklının esiri olmayışı, hakikatten kopmayışı. Denge dediğimiz şey bu. Ne zaman ki sevinçten kendimizi kaybediyoruz veya üzüntüden dengeyi de orada kaybediyoruz. Şimdi çok dağınık oldu anlattıklarım. Varsın öyle olsun. Yani bugüne kadar hiç öyle bir giriş yapmadım. Astrolord'un kanalına hoş geldiniz. Safsataya kulak asmadığımız ultra bir varoluşa. Şimdi konu astroloji olduğu zaman ya da bir şey olduğu zaman bir konular konuyu açabiliyor. Veya birisi bir soru sorduğu zaman o bir şeyler çağrıştırıyor. Ama şu anda bir boşluk. Neden meditasyon yapıyorlar? Her şeyin algının dışına itildiği sakinlikle. Sonsuz özü fark etmek için. Şimdi en son bazı makaleler yazılmış, deneyler yapılmış ve geleceğin geçmişi etkilediği bir nevi ispatlanmış. Ya da zamanı düşünelim. Geçmiş, gelecek. Zaman tek yönlü akıyor mu acaba? Tek önemli şey aslında bahtiyar olmak. Yaşadığın hayata razı olmak. 1 milyon tane alabalık yumurtasından 900.000 tanesi yem oluyor. Buna razı oluyorlar. Başka çareleri yok ki zaten. Ve o seviyede zaten bir bilinçleri yok. Bilinçleri yem olmak. Neyse, hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.